Selamünaleyküm arkadaşlar. Paranormal kardeşlerden herkese merhaba. Ne yapıyoruz Ahmet? Tabii ki soru ve cevap yapacağız. Aynı zamanda biraz da kendimizden bahsedeceğiz. Cinler hakkında bilinmeyenleri burada açıklayacağız arkadaşlar. Ne yerler, ne içerler, nasıl yaşarlar, nerelere giderler, sınırları nedir? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Ve Ahmet'in dediği gibi biraz sohbet yapacağız. İnşallah keyifli bir video olur diye ümit ediyorum. İnşallah. Hüseyin nasılsın? İyiyim çok şükür. İyiyim abi. Evet. Önce abone dostlarımızdan gelen sorulardan başlayalım Ahmetciğim. Tamam. Okunabiliyor mu azıcık? Buradan okunmuyor Ahmet. Şöyle bakayım azıcık. Çok küçük yazmıştım. Evet. Ver bana sen onu. Şöyle okuyacağız artık. Evet. Semra Özer. Uzayda hayat var mıdır diye bir soru sormuş. Bunu birçok kez yorumlarda görüyorum. Yani çoğu zaman yazanlar var. Her seferinde de söylüyoruz. Uzayda hayat yoktur diye. Hatta Yahudi cin mucide de sormuştuk biz. Aynen. Onun sonrasında bazı cinlere sormuştuk. Uzayda hayat olmadığını söylediler. Ve uzayda hayat yoktur. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, uzayda hayat yoktur. Bir de şunu da söylemekte fayda var. Yani şimdi cinler uzayda hayat var veya yok. Bunu diyorsa yani bu cinlerin dediği ne kadar doğru? Bu Ve birincisi. cinlere ne kadar inanabiliriz? Doğru. Güvenilmez arkadaşlar cinlerin çoğuna. Onlarda da Müslümanları var ama namaz kılmayan, oruç tutmayan, ağzı küfürlü cinler var. Bir de Aziz'cim şunu da söyleyeyim. En kötü bir cin olsa, hani kötü derken Müslüman ama normal bir şey yok, ibadeti yok ama bir cin. Bu ne derse inanıyorlar ama ne yazık ki bir Allah dostu, gerçek bir evliyalar hani bir şey dediği zaman maalesef kimse inanmıyor. Çok üzücü. Üzücü Maalesef. bir şey. Ve şöyle bir şey vardır ki maalesef bu yüzyıllardır böyle olmuş bir şeydir bu. Yaşanan bir şeydir. 5 yaşında bir çocuk şu delikte yılan var dese kimse oraya elini sokmaz kesinlikle. Ama o kadar peygamberler geldi geçti, o kadar evliyalar geldi geçtiler. Ne kadar kendilerini izah etmeye çalışsalar da, ne kadar anlatsalar da kimse onlara inanmadı. Herkes onlara zulmetti. Maalesef ki inanmadılar. Böyle bir şey de var. Doğru. İkinci soruya gelelim. Soruları hızla geçelim ki Ahmetciğim hani hem izleyenler sıkılmasın, dostlarımız sıkılmasınlar hem de keyifli bir sohbet olsun. Evet. Mehmet Çelik, cinlerin gölgesi var mıdır demiş Ahmetciğim. Hemen onu ben açıklayayım. Şimdi cinler, biz davet ettiğimiz zaman bu cinler ikinci bir boyuta atlıyorlar. Yani bizim boyutumuza geçtikleri için tabii ki cinlerin gölgeleri vardır. Cisim olarak geldikleri için, Doğru. evet, kanlı canlı geldiği için onların da gölgeleri olur arkadaşlar. Olmaz diyen varsa bunu gelip ispatlasın bana. Ve Evet. olmaz diyen varsa bu cin nasıl tokat atıyor? Cin çarpması nasıl oluyor? Cinler bir cisim olduğu gibi tokat da atabiliyorlar. Evet. Yani Tokat gölge atar. olsa azıcık. Kesinlikle. Bir şeyleri alıp saklayabilir, kaybedebilir, her türlü oyunlar oynayabilirler ve bildiğin bunlar hayalet Casper gibi zannediyorlar. Hani çizgi film olurdu ya. Doğru. Böyle görüyorsun saydam içi görünüyor. Doğru. O şekilde değil arkadaşlar. Geldiği zaman kanlı canlı bildiğin bir canlı yani o da bildiğin bir varlık. Bir ikincisi azizciğim, biz davet yapıyoruz ve aynı zamanda davet yapmadan görünen cinler de var. Bu cinler tabii ki ruh gibi, hayalet gibi olabilir.
Yalnız bizimkisi davet üzerine ve Evet. cisim gibi, Ayz'in dediği gibi. Evet, hemen diğer sorumuza geçelim. Ayhan Aldemir, buradan selam olsun kendisine. Selam olsun. Cinler bir nesneyi götürebilir mi? Demiş. Yine aynı kapıya geliyor. Evet, götürebilirler. Bir nesneyi alıp saklayabilirler, götürebilirler, kendi boyutlarına götürebilirler. İnsanları da kendi boyutlarına götürebilirler. Doğru. İnsanları orada yok edebilirler ve oradan tekrar getirebilirler. İnsanı götürdüğü gibi başka nesneleri de, cisimleri de, bir şeyleri de oraya götürebilirler arkadaşlar. Ama bu onlara yasaktır ve bundan çok korkarlar. Çok nadir yaşanan bir olaydır bu. Bu olayı çok nadiren yaparlar çünkü insandan çok korkarlar. İnsan nasıl ki ondan korkuyorsa 10 katı o insandan korkar. Cinler insanlardan korkarlar. Bu yüzden buna cesaret edemezler ve kendi padişahlarından çekinirler. Böyle bir şey onların aleminde yasaktır. Ama tarihte çok bu olaylardan yaşanmıştır yani. Çok kişiyi kaçırıp da kendi alemlerinde mahkemede yargılamışlardır. Orada türlü türlü oyunlar insanlara oynamışlardır yani. Bunlar hep delilli, ispatlı var yani bunların. Bir de cinler neden insanlardan korkar? Bunu da biraz açıklayayım. Çünkü cinler, insanoğlu cinlerden üstün yaratılmış insanoğlu. İnsanoğlu isterse cini yakabilir. Çok kolay bir şekilde Kesinlikle. yakabilir. Cinler de bunu biliyor yaktığını. O yüzden korkarlar bizim. Evet. Sevgili Berces Aslan, Evet. İnsanlar- Selamlar olsun. insanlar cinlerin boyutuna geçebilir mi? Az önceki cevapladığımız Hı hı. sorunun aynısı. Evet, insanlar cinlerin boyutuna geçebilir ama bu cinlerin isteği doğrultusunda olabilir. Cinler isterlerse insanı kendi boyutuna getirebilirler arkadaşlar. Bu onlara zor gelmez. Dediğim gibi ama çok nadir bir yaşanan bir olaydır bu. Ama yaşanmış bir olay. Var Evet, yani. Böyle çok örnekleri hikayeler var. var bunun. Gerçek yaşanmış cinlerle ilgili, onların boyutuyla ilgili olaylar var. Hatta kısa bir tanesini anlatayım. Geçtiğimiz videolarda anlatmıştım ben bunu. Adamın birini sabah uyandırmışlar. Elbisesini giydirmişler. Adam uyku sersemi. Çıkarmışlar dışarıya. Adam bir bakmış evin önünde bir tane lüks bir araba. Bindirmişler bunu arabaya. Nereye gidiyoruz aman duman? Eğlenceye, partiye gidiyoruz demiş. Gitmişler. Lüks bir restoranın önünde durmuşlar. İnmişler aşağıya. Tabii bu adamı götürenler cinler adamın arkadaşı kılıklarında. Adamın arkadaşının kılıklarında. Girmişler içeriye. İçeride bir parti. Herkes oynuyor böyle. Yerde masalar üzerinde türlü türlü yiyecekler. Bir süre oynamışlar. Adamla oynuyorlar tabii. Ondan sonra acıkmışlar, gelin bir şeyler de yiyelim. Masaya oturmuşlar. Envai çeşit yiyecek. Kebap çeşitleri, kavurma çeşitleri, ondan sonra meyveler, tatlılar, her şey var. Kuş sütü eksik. Oturmuşlar lapur lapur yemeye başlamışlar. Sabah ezanı bir okumuş. Sabah ezanı okununca ışıklar birden sönmüş, herkes kaybolmuş. Adam bir kafayı kaldırmış. Önünde bir masa, bir ahirenin içinde bulmuş kendini. Bak onların boyutundan direkt Hı hı. bu alemdeki boyuta geçmiş. Bir bakmış, ahırın içinde, eski bir ahır. Pencereden sabahın seher ışığı böyle sabah aydınlanmasını pencereden görmüş. Tükürmeye başlamış. O yedikleri hep tezekmiş. Tezek. Ondan sonra işte çeşitli kemik memik var masanın üstünde. Kalkmış. Çıplak ayakla getirmişler onu oraya. Tabii dışarıya bir bakmış. O geldikleri lüks araba eşek arabası. Vay. Bu şekilde bir yaşanmış gerçek bir Doğru. olay var. Birebir yaşayan birinin anlatımı bu. Evet, Berces Aslan'ın
sorusunu cevaplamak. Selamlar olsun. Selam olsun buradan Belges Hasan'a. Fatma Ayan. Dışkı yiyen cinlere neden selam veriyorsunuz demiş Ahmetciğim. Şimdi bunu da ben cevaplamak isterim. Dışkı yiyen cinlere neden selam veriyoruz? Mesela Aziz her gördüğümüz cinlere genelde selam verir. Çünkü dışkı yiyen bir cin kötü bile olsa, ne kadar da dışkı bile yese, onun bir gün Müslüman olabilmesi mümkündür. Veya o zaman da olabilir. Bizi gördükten sonra da olabilir. Aziz telkinde bulunduğu zaman da Müslüman olabilir. Yani Müslüman olma ihtimali yüksek. Bu yüzden Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, selamı sonsuzdur. Bize de Allah-u Teala'nın selamını vermek yakışır. Ne olursa olsun Müslüman olma ihtimali olduğu için selam verilir diye düşünüyorum. Ve her cin dışkı yemez arkadaşlar. Her cin dışkı yer diye bir şey de yoktur yani. Doğru. Bu da yanlış bir kelimedir. Evet. Fatih Alkanlı. Cinler ne yer ne içer demiş Ahmetciğim. Şimdi Ne cinler, yerler ne içerler cinler? söyleyeyim. Öncelikle yemek artıkları, insanların yediği yemek artıklarını yerler. Besmelesiz yapılan, Evet. oturulan sofraya, evet, Çok doğru besmelesiz söyledin. oturulan sofralardan yerler içerler. Yerler içerler. İkincisi yemek artıklarını. Yemek artığı şudur. Bunu kesinlikle yapmayalım. Hani genelde yapıyoruz. Yemeğimizi yediğimiz zaman tabaklarımızı hepsini sünnetlemiyoruz. Sünnetlemediğimiz zaman hani annelerimiz, büyüklerimiz hep der, yemeğini bitir, günahtır. Gerçekten günah yani. Dibinde kalırsa onları kötü cinler, şeytanlar yer. Yalarlar, bereketi de kalmaz. Bu laf buradan geliyor Azizciğim. Evet. Bunun dışında kemikle, tezekle beslendikleri belli yani. Hani bunları yerler. Ve bir takım dumanlarla beslenirler. Doğru. Ayrıyeten ekstradan da söyleyeyim şunu. Nasıl ki pillerde bir elektrik akımı var ve telefonun şarjını takıyorsun ya. Evet. Onun gibi böyle bir elektrikle beslenirler. Bir enerjiyle beslenirler. Bunu da işte çürümüş kemiklerden, bir takım cinler tabii, hepsi değil. Çürümüş kemiklerden, dışkılardan alırlar. Kimisi de başka şeylerden. Bu enerji başka şeylerde de var. Bu çürüyen kemiklerde, dışkılarda bir takım enerji var. Ve bazı bilmediğimiz, bilinmeyen kayaların arasındaki bazı şeylerden de beslenirler cinler. Aynı zamanda Oradan enerjiyi alırlar. doğrudur ve cinler, mesela cinlerin yuvaları da vardır. Yuvaları insan ayak tırnağı ve el tırnakları uzun olursa, kirli olursa cinler muhakkak içerisine yuva yapar. Banyolarda delik varsa kesinlikle yuva yaparlar. Evet Aziz. Serdar Eseroğlu. Daveti nasıl yapıyorsunuz? Diye bir soru sormuş. Evet. Nasıl davet yapıyorsun Ahmetciğim? Şimdi ilk etapta biz daveti nasıl yapıyoruz? Bir kitap, yani bir kitap yardımı ile biz davet yapmadan önce, daha öncesinde amatörce cin davetleri yapıyorduk. Bunu bir açıkça söyleyeyim. Daha önce amatör bir şekilde, küçükken bilinçsiz bir şekilde davet yapıyorduk ve zararını görüyorduk. Tabii şunun altında çizmek isterim. Kitabı alıp eline 1000 yılda onu okusan, davet yapmaya çalışsan mümkün değil arkadaşlar. Doğru. Böyle bir şey mümkün değil. Hı hı. Hangi kitabı alırsan al, en tesirli, en pahalı kitabı al. Onu oku, davet yapamazsın arkadaşlar. Çok Çünkü doğru. evet, birinden yardım almak lazım. Bir hüddamdan, Evet. bu işin ehli bir hocadan yardım almak gerekir. Çok doğru. Evet, lafını kestim Ahmetciğim. Yok, Devam et. estağfurullah. Bunun bir okulu var. Bu davetin bir okulu var. Evet, yanlış duymadınız. Bunun bir okulu var. Bir Allah dostuna tabi olup belli bir aşamaları var. Bunun orucu var. Oruçtan sonra 40 sayfalık her gün okumanız gereken duaları var. Her gün. Bunu okuduktan sonra et, süt, et ürünleri, süt ürünleri, bunları kesinlikle yemeyeceksiniz belli bir müddet. Bunun gibi, hani bunu özet olarak geçtim ama bu şekilde yapıp belli bir insanda
3 tane göz var. Yani çok fazla göz vardır ama manevi insan gözü baktığı gözün haricinde de gözler var yani. Bunlar tabii şu an burada açıklayamayacağım Aziz'ciğim. Onları da açmak lazım. Bu şekilde Aziz. Evet. Hanife adlı korunma duaları ne işe yarar? Nelerden korur demiş. Korunma duaları arkadaşlar her türlü kazadan, beladan, musibetten insanı korur. Çünkü içinde çok özel dualar vardır. Bunu buradan açıklayamayacağım çünkü sıkıntılar olur. Ne gibi sıkıntı olur? Hani bu işi tasdiklemeyenlerin aklına kötü şeyler gelebilir. O yüzden her türlü musibetten, kazadan, beladan ve cinlerin şerrinden, vesveselerinden korur. Cinleri uzak eder. Yalnız korunma duasını üzerimize taktığımız zaman cinler dokunabiliyorlar. En fazla sana dokunur ve en fazla tokat atar sana. Yere düşürür. Bu gibi şeyleri yapabilir. Bunun dışında ruhunun içine giremez. Ruh teması diye bir şey var. Korunma duası en fazla bizi o şekilde koruyor yani. Bu şekilde. Evet. Sude Tüfekçioğlu. Sude Tüfekçioğlu. Evet. Selam olsun buradan. Ahmet abi sen ne iş yapıyorsun? Demiş. Buradan öncelikle selamlar, sevgiler olsun. Ne iş yapıyorsun Ahmetciğim? Açıklarsan. Hemen açıklayayım. Ben ve Aziz biz beraber aynı yerde bir fabrikada kozmetik üzerine, kimya üzerine çalışıyoruz. Bir fabrikada işçiyiz. Çalışıyoruz yani Aziz'den ben Evet. bir fabrikada kozmetik ve kimya üzerine aynı. Ve benim asıl mesleğim marangozum arkadaşlar ben. Evet. Marangozluğun yanı sıra birçok işte çalıştık ve şu an dediği gibi Ahmet'in fabrikada işçiyiz arkadaşlar. Aynı zamanda Aziz'in bilinmeyen şeylerini şimdi açıklayacağım. Hani konseptimizde böyle bir şey yoktu. Aziz çok güzel bir zamanlar tabii halen de sesi güzel. Sesi güzel bir abimiz. Teşekkür ederim Ahmetciğim. Enstrüman, bütün enstrümanları çalan bir abimiz. Yani saz, aklınıza ne gelirse piyano verin, öttürür yani. Aziz'in de böyle bir özelliği var. Ben çok severim, kardeşimdir diye demiyorum. Güzel de bir sesi Allah var. razı olsun Ahmetciğim. Birçok klipte de oynamıştır kendisi. Buradan reklam olmuş gibi olmak. İfşaladın bizi Ahmetciğim sen şimdi. Bu şekilde. Evet Hüseyin'cim sen biraz suskunsun. Neden? Hüseyin bu arada biraz ağır başlıdır. Yanlış anlaşılma olmasa. Fazla konuşmayı sevmez Fazla arkadaşlar. konuşmayı sevmez. Ağır abidir Hüseyin. Hayır estağfurullah. Ağır abilik değil de sizi dinliyorum hani daha iyi oluyor. Hani iki abim de burada anlatınca hani güzel oluyor. Hoş oluyor. Allah razı olsun Hüseyin'cim. En sonki vakada biraz sıkıntı yaşadım. Evet abi. Geçmiş olsun tekrardan. Sağ ol abi. Ama atlattık şükürler olsun. Hüseyin Şükürler olsun. alışkın Hüseyin böyle bu durumlara. Kendisini yere düşürdüler yine. Çok Evet. üzüldük. Ama Hüseyin bu maceraya yani dayanamıyor. Geliyor kendisi. Görmek istiyor sürekli. Biz de kıramıyoruz Hüseyin'i. Beraber gidiyoruz. Kardeş kardeş bir şeyler çekiyoruz arkadaşlar. Yani Hüseyin'i yere düşürdüler. Gerçekten pis düştü yere. Ben çok üzüldüm. Bu inşallah Cuma günü izleyeceksiniz. Paranormal Aziz Ahmet'ten. Cuma günkü videomuzda var arkadaşlar. Hüseyin nasıl hissettin? Ne oldu? Biraz anlat. O esnada abim hani yürüyorsun ya. Yürüyorsun ben de peşindeyim. Adım atıyorsun. Ben de adımlarını izliyorum. Ben de hani yanından ayrılmayayım diyorum. Hani bir sıkıntı çıkmasın diye. Bir baktım böyle tekme atarcasına böyle bir tane vurdu bana. Şimdi Hüseyin'cim bu vurma şekli bir insanı vurduğu gibi mi oldu? Mesela Bir insanı vurulmuş gibi. Hani Birisi- bir insan nasıl ki tekme atar? o şekilde O seni yere şekilde. düşürdü. O şekilde tekme attı sırtımdan. Kendimi yerde buldum. Bir baktım siyah giyinimli. Zaten Cuma günü Ben yayınlanacak de bu gördüm abi, videoda bir siyah gölge görürsünüz. Yani bir insana tekme atarlar ya. Aynı o şekilde. Evet Aziz dediğim gibi. Cuma günü Paranormal Aziz Ahmet'te arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz ve orada biz videoyu sonradan izlediğimiz zaman eve gidip izliyoruz onu çekimden sonra. Çünkü
gözden kaçırdığımız çok şey oluyor. Ve birçok bizi izleyen, bizi uzaklardan izleyen gözler gördük, parlayan gözler gördük arkadaşlar. Yani resmen orada bir ordu gibi birileri sürekli bizi takip etmişler. Böyle ama yaklaşamamışlar. Elhamdülillah yaklaşamıyorlar. Bir de şu da var, şunu da dikkatimi çekti. Biz video esnasında kulağımız çok şeylere şahit oluyor, duyuyoruz. Yalnız bunu kamera almıyor Azizciğim. Evet. Nedense bunu bir cihazdan geçirip de o şeyimiz yok yani. Ahmet abim, ben de bir şey demek istiyorum. Bu mezarlık videosunda böyle ince bebek sesi geliyor. Evet, bebek sesi geldi. İnce, çok ince, böyle cırtlak bir bebek sesi. Yani bu mezarlıkta bu bebek sesinin ne işi var? Bu %100 cin. Cin. Cinlerle nasıl konuşuyorsunuz diye bir sorular da vardı. Biz onları ben çok olduğu için atladım herhalde. Belki de gözümden kaçtı. Cinlerle nasıl konuşuyoruz arkadaşlar? Cinler konuşurlar arkadaşlar. Bildiğin senin gibi benim gibi konuşurlar. Ama sesleri çok kısık gelir. Ve şöyle bir şey var. Bazen biz çok uzaktan duyuyoruz ama sizin kamera almıyor mesela. Siz duyamayacağınız şekilde kısık. Onu da bir cihazımız var. O cihaz programla yükseltiyoruz o sesi. Videonun tamamen sesini yükselterek onun seslerini o şekilde sizlere duyurabiliyoruz. Bazı videolarımızda cinin konuşma bölümünde ses gıcırtılı. Biliyorsunuz, çoğunuz bilir. Sesin arka planda gıcırtı. O gıcırtı da o atmosferdeki, o ortamdaki doğanın sesi. Dışarıdan gelen seslerin gıcırtısı. Ses çok yükseldiği zaman hem onun sesini, cinin sesini duyuyoruz hem dışarıdaki sesleri. Çok doğru. Bazen de kaşmara geldiği zaman kısık bir sesle, kısık bir tonda onu Çok duyabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde cinler konuşurlar ve çok kişi bilmeyen, bu işi bilmeyen, ilk defa görüp de cinler Türkçe konuşur mu diye soranlar var. Gerçekten buna çok yoruldum yani, cevap vermekten gerçekten yoruldum. Bu cinler nasıl Türkçe konuşuyor? Bir de gülücükler atıyorlar böyle onun altına. Halbuki gereksiz bir şey yani. Sen nasıl ki Türkiye'de yaşıyorsun, Türkçe konuşuyorsun. Türkiye'de bulunan cinler de aynı şekilde Türkçeyi bilirler ve rahatlıkla konuşurlar. Ve birçok dili de bilirler yani. Çünkü sürekli gezebildikleri için Doğru. birçok dili rahatlıkla konuşurlar. Şunu da söyleyeyim Aziz'im, bir yerde duymuştum. Cinler diyor İbranice konuşuyor. Arkadaşlar şunu açık. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bakın, net olarak söylüyorum. Net olarak. Çin'e gidelim, Çince konuşurlar. Avusturya, Hollanda, Avustralya hiç fark etmez. Hangi memleket, hangi ülke, Antarktika'ya gidin, oradaki dil neyse o şekilde konuşuyorlar. Her ülkenin, her memleketin kendi dilini konuşurlar. Tabi buradaki cini alıp oraya götürsen, oraya hiç gitmemişse oranın diline alışması için bayağı bir zamanın geçmesi lazım. Oranın dilini bilmez. Oradaki cin de buraya gelirse, davet edersek, buranın dilini bilmez. Yabancı bir şekilde konuşur doğal olarak. Biz nasıl ki gidiyoruz Çin'e, Almanya'ya, Amerika'ya, oradaki dili bilmiyoruz. Onlar da buradaki dili bilemezler. Bu şekilde arkadaşlar. İbranice, sadece cinler İbranice bilir diye bir şey yok yani. Doğru, çok doğru. Bundan çok yoruldum gerçekten. İlk zamandan beri soruyorlar. Evet. Cinler nasıl Türkçe konuşur diye. Umarım cevabını almışsınızdır arkadaşlar. Bir de şunu da söyleyeceğim. Benim yaklaşık hemen hemen 20 yıllık bir davet yaparken, 20 yıl önce bir davet yaparken, kulak daveti. O zamandan kalma ufak bir cin, yani bana bir haber getirip götürme gibi bir şeyi vardı. Ara ara gelip gidiyordu Aziz, bu cinlerle alakalı. Evet. Kulağıma bile fısıldayan gibi. Tabii onu biz iptal ettirdik. Kulak daveti haramdır arkadaşlar. Kulak daveti yapmak caiz değildir. Biz tövbe ettik. Bunun kalıntıları var. Ara ara bu cinleri ben davet yapmadan da yıllardır bunu görmüşüzdür. Hüseyin de birçok kez şahit olmuştur buna. Hı hı. Bu şekilde. Buradan kanal moderatörlerimiz Ayşegül'e, ondan sonra Nuray hocama, Şerif kardeşime, Koray abime, tabii ki Koray abimiz, ondan sonra
Görkem Efe, Görkem Efe kardeşimize Aynur. selam olsun. Teker teker hepsine Aklımıza kucak dolusu geldi. sevgiler, selamlar olsun arkadaşlar. Hepinizi seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hı hı. Sanırım bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz Ahmet. Evet. Öyle miydi? Yoksa Öyle. bu videomuzun da sonuna geldik Öyleydi arkadaşlar. ama şeyi en zorlandığımız videoyu söylemedik. Evet. Doğru. Aynen. Bak onu atlattık. Onu da söyleyecektik. Onu atlattık. Senin en zorlandığın video hangisi oldu? Aziz abi en zorlandığım video fabrika videosu oldu. Birçok kez gittik Hüseyin oraya. Çünkü Evet. göz gözü görmüyor. Çok karanlık bir Çok yer. karanlık bir ortam. yeri. Benim sıra bana mı geldi Aziz'im? Evet Hüseyin. Fabrika atı abi. Evet. Seninki hangisiydi Ahmet? Benim 3 tane videoda çok zorlandım. Yani gerçekten zorlandım. En zorlandığım video tabii ki o tünel videosuydu. Kuzuların kaybolduğu video. İkinci videom yeraltı şehrindeki orası biraz ecel terleri döktük orada. Ölüm riski vardı. Üçüncü videoda Aziz'le dağ başındayken korunma duamı unutmuştum ve cin karşımıza çıktı. Biz kaçtık. Bir mağaranın içerisine girdik. Orada sıkışmıştık. Gerçekten Aziz çok korkmuştum. Müthiş bir yerdi aynen. Tabii orayın hangi video olduğunu Aziz'cim araştırıp bakmalar lazım. Sen oraya yerleştirirsin üçünü de. Tamam. Oradan Hı hı. izlerler. Buradan hepinize kucak dolusu selam gönderiyorum. Allah razı olsun arkadaşlar. Kıymetli vaktinizi ayırıp bizleri izlediniz. Hepinizi çok seviyoruz. Kucak dolusu sevgiler, selamlar yolluyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.